Google araştırmacıları ilk kez kuantum bilgisayar kullanarak kimyasal bir reaksiyonu simüle etmeyi başardı. Reaksiyon oldukça basit olmasına rağmen kuantum bilgisayarların pratik kullanımını kanıtlamak açısından bu başarı büyük önem teşkil ediyor. Atom ve moleküler sistemler kuantum mekaniği ile işlendiğinden kuantum bilgisayarların daha hassas simülasyonlara imkan vermesi bekleniyor. Kuantum bilgisayarlarda kuantum bitleri yani qubitler sayesinde bilgi depolama ve hesaplama işlemleri yapılıyor. Buna rağmen kuantum bilgisayarlarda büyük atomların veya kimyasal reaksiyonları hassas bir şekilde simüle etmek oldukça zor. Google ekibi Sycamore'un kuantum bilgisayarlarını kullanarak bir kimyasal reaksiyonun ilk doğru simülasyonunu gerçekleştirmeyi başardı. Sycamore, 2019 yılında ilk kez klasik bir bilgisayarın yapması imkansız olan bir işlemi gerçekleştirerek kuantum üstünlüğüne ulaştı. İlk bilgisayarın son marifeti diazen molekülünün simülasyonu oldu. Diazen 2 azot ve 2 hidrojen atomundan oluşuyor. Gerçekleşen reaksiyon, hidrojen atomları azot atomlarının etrafından farklı konfigürasyonlara giriyorlar. Oluşturulan kuantum simülasyonu, klasik bilgisayarlarla oluşturulan simülasyonlarla kontrol edilerek onaylandı. Aslen bu reaksiyon kuantum bilgisayarında simülasyon yapmak için çok basit kalıyor. Ama kuantum bilgisayarlar için bu basamak oldukça önemli bir aşamasının da parçasını barındırıyor. Araştırmacıların raporuna sayfalarında yer veren Nature dergisindeki haberde Sycamore adı verilen kuantum işlemcisinin en hızlı bilgisayarın dahi ancak 10.000 yılda sonuçlandırabileceği bir problemi 200 saniyede çözdüğünü belirtti. Böylece kuantum üstünlüğü adı verilen ve geleneksel bir bilgisayarın makul bir sürede çözemeyeceği karmaşık bir probleme işaret eden olgunun kanıtlanmış olduğu kaydedildi. Bir bilgisayarda bulunan ve 0 ve 1'lerden oluşan en küçük veri birimleri bit olarak adlandırılırken kuantum bilgisayarlarındaki qubitler kuantum mekaniğinin yasalarına göre bilgi depoluyor. Bir başka deyişle bu bilgisayarlar aynı anda birden fazla problemi çözebiliyor. Bu paradoks teorik fizikte bugün dahi çetrefilli bir olgu olarak görülüyor. IBM tarafından Google hesaplaması hatalı. Bir başlık bu. Buna da bakalım. Uzun süredir kuantum bilgisayarları üzerine araştırma yürüten bir başka Amerikan teknoloji şirketi IBM ise Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürdü. Şirkete ait bir blogda yazan araştırmacılar, kuantum bilgisayarı tarafından çözülen problemin klasik bir bilgisayar tarafından 2,5 günde çözülebileceğini belirtti. Google'ın bu atılımı teknoloji dünyası için önemli bir adım olsa da kuantum bilgisayarlarının gerektirdiği düşük sıcaklıklar ve vakum koşulları nedeniyle günlük kullanıma henüz uygun olmadığı belirtiliyor. Evet, burada bir soru ortaya çıkacak. Qubit nedir diyebilirsiniz. Bunu açıklayalım. Kuantum bilgisayarlarla hayatımıza giren bir diğer kavram da qubit kavramıdır. Klasik bilgisayarlar 0 ve 1 sayılarını kullanarak işlem yapıyor ve verilerin saklanması da bu sayılarla gerçekleşiyor. İşte bu kullanılan her bir 0-1 sayısına bit deniyor. Qubit ise kuantum ve bit kavramlarının birleşiminden oluşuyor. Yani kuantum bilgisayarlarının kullandığı bitlere qubit deniyor. Ve her bir qubit bir elektronla temsil ediliyor. Fakat klasik bilgisayarların çalışma sisteminden farklı olarak kuantum bilgisayarlarda bir qubit hem 0 hem de 1 değerini alabiliyor. Normal bilgisayarlarda ise her bit sadece 0 veya 1 değerlerinden birini alabiliyor. Şimdi gelelim işin ilginç bir diğer tarafına. Google'ın son açıkladığı süper bilgisayarının 53 qubit gücünde işlemci ile kuantum üstünlüğünü ele geçirdiğini iddia etti. Peki rakibi IBM'in ulaştığı en yüksek seviye nedir? O da 53 qubit. Fakat Google araştırmacıları aynı işlemci gücüyle daha fazla işlem yapabilmenin yolunu bulduklarını iddia ediyorlar. Şimdi burada bir soru daha çıkıyor meydana. Kuantum üstünlüğü nedir diyeceksiniz.
Hemen bunu da açıklayalım. Kuantum üstünlüğü ilk olarak Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi Caltech profesörlerinden John Preskill tarafından kullanımına sokulan bir ifadedir. Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor. Google'un ilan ettiği gibi bir problemin çözümüne 10.000 yılda ulaşılması aslında pratik anlamda çözülmemesi demek. Bu nedenle böyle bir durumda kuantum üstünlüğünün elde edildiğini söylemek mümkün. Fakat IBM'in söylediği gibi 2,5 gün alması halinde Google'un bu unvanı yakaladığını söylemek teorik olarak mümkün değil. Yine de 200 saniye ile 2,5 gün arasındaki muazzam fark teknoloji dünyası için çok önemli bir gelişme. Bu da klasik bilgisayarlarla kuantum bilgisayarlar arasındaki farkın ne olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Kuantum bilgisayarı nasıl çalışır diye bir soru sorabilirsiniz. Yine bunu da yanıtlayalım. Kuantum bilgisayarların nasıl çalıştığına geçmeden önce klasik bilgisayarların çalışma prensibini hatırlatmakta faydalı olur. Klasik bilgisayarlar bir devre üzerindeki elektrik akımını anahtarlar yardımıyla açarak ve kapatarak çalışır. Bu anahtarın kapalı ya da açık olması sayesinde oluşturulan 0 ve 1'ler bilgisayar kodlarının temellerini oluşturur. Buna tabii ki algoritma deniyor. Kodlamanın bilgi taşıyan en küçük yapı taşı olan bu 0 ve 1'lere bit ismi veriliyor. Yani bu 0 ve 1'lerin oluşturduğu yazılım ortamına algoritma oluşturma deniyor. Sonuç olarak klasik bilgisayarlar elektriğin fiziksel kanunlarına bağlı olarak çalışıyor ve tüm işlemlerini bu 0 ve 1'ler üzerinden, yani elektrik akımının geçip geçmemesi üzerinden yürütüyor. Kuantum bilgisayarları ise elektrik akımına bağlı olarak çalışmıyor. Onun yerine elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan bir sistemle işliyor. Bu sayede klasik bilgisayarlardan çok daha küçük bir alandan ve çok daha büyük bir hızla çalışabiliyor. Kuantum mekaniğinin geçerli olduğu bu sistemlerde klasik bilgisayarlardaki akımın varlığı ve yokluğu gibi kesin tanımlamalar yerine genlikler ele alınıyor. Çünkü bu maddeler aynı anda hem madde hem de dalga boyu olarak davranabildiği için tek fiziksel bir tanımlama kullanmak mümkün olmuyor. Ayrıca bu parçacıklar aynı anda birden fazla genliğe sahip olabilirken birbirleriyle bağlantılı ya da karşıt durumda da olabiliyorlar. Elektronlar doğru rotayı kendileri bulabiliyor. Klasik fizikçiler atom çeperinde dönen elektronların zamanla çekirdeğe yapışması gerektiğini söylerken kuantum fizikçiler elektronun çekirdeğe yapışması için çok sayıda yol almasına rağmen bunların birbirlerini iptal ettiğini savunuyor. Yani Austin, Texas Üniversitesi bilgisayar bilimcilerinden Scott Aronson, elektronların bir bilgisayar gibi diğer tüm olası yolları ekleyerek doğru rotayı bulduğunu belirtiyor. Aronson bu bir anlamda elektron kendi varoluşsal problemini kendi kendine çözmüş oluyor sözleriyle ifade ediyor. Bir kaos gibi görünen bu durum aslında kendi içindeki düzenle maddenin en temel taşlarını oluşturuyor. Kuantum bilgisayarları da bu kaos içindeki düzeni önceden belirlenen bir amaç için manipüle etmeyi hedefliyor. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarını oluşturmak için kuantum hallerini etkileyebilecek donanım üretmeye çalışıyor. Aslında çalışmaların önemli bir kısmı en uygun donanımın nasıl bir şey olduğu üzerinde yapılıyor. Normal bir bilgisayarda bir bit sadece iki halde olabiliyor. Açık ya da kapalı, yani 1 veya 0. Öte yandan bir kuantum bit, kısa adıyla qubit, aynı anda birden fazla durumda olabiliyor. Bu da tek bir kubitin standart bir bitten çok daha fazla bilgi taşıyabileceği anlamına geliyor. Kuantum bilgisayarların çok hızlı problem çözme yeteneği
Özellikle siber güvenlik alanında hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler sunuyor. Öte yandan kimya ve ilaç endüstrisinde geliştirme süreçleri çok hızlandırma potansiyeli de kuantum bilgisayarları için ilgi çekici kılan bir diğer alan. Evet, burada son sorumuza bakalım. Google'ın açıklaması bizim için bir devrim mi? Ona bir bakalım. Bu sorunun cevabı çok net olmamakla birlikte hem evet hem de hayır. Bir kuantum bilgisayarın çalışıyor olması ve problem çözmede kullanılabilmesi bir devrim niteliğinde. Fakat Sycamore pratik manada faydalı olabilecek kadar gelişmiş bir bilgisayar değil. Prototip olarak üretilen bir bilgisayar sadece. Bir teknolojik kanıt olma özelliği de taşımaktadır. Sycamore sadece 54 kubitle çalışıyor. Genel amaçlı olarak kullanılabilecek bir makinenin ise 1 milyon kubite ihtiyacı olacağı belirtiliyor. Öte yandan bilim insanları bunu modern havacılığın öncüsü olan Wright kardeşlerin ilk uçuşuna benzetiyor. Wright kardeşler de ilk uçuş denemelerinde havada fazla kalamamıştı. Fakat insanlı bir aracın uçabileceğini ispatlayarak modern tarihin en büyük devrimlerinden birisinin kapısını aralamıştı. Bu açıdan ele alındığında Google'ın çalışan bir kuantum bilgisayar ortaya koyması devrim olarak nitelendirilebilir. Öte yandan eleştirenler Sycamore'un kuantum üstünlüğü yakalamasından çok uzak olduğunu belirtiyor. Evet, Sycamore diye kuantum bilgisayarı var Google'un ve bununla ilgili bir video hazırlamak istedim size. Özellikle kuantum bilgisayarlar ile ilgili şunu söyleyebilirim. Eğer ileride gerçekten bizim kişisel kullanımımıza sunulacak bir kuantum bilgisayar çıkarsa hem güvenlik sorunu teşkil edecek hem de çok büyük bir mucize ve güzellik olacak. Ne açıdan diyeceksiniz? Şu anki kullandığımız bilgisayarların kat ve kat üstünü düşünün. Hem işlemci bazında hem RAM açısından vesaire, yani belki RAM kavramı bile kalmayabilir. Ve şöyle düşünün, bir şeyi yazdığınız anda ve hesaplamaya koyduğunuz anda büyük verilerin anında hesaplanması gibi bir durum oluşturacak bu. Normal bilgisayarlarla ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir tane web sitesi düşünün. Bunun giriş ekranı olduğunu hayal edelim. Bu giriş ekranında hem kullanıcı adı hem de şifresi olsun. Şu anki bilgisayarlarla brute force diye geçer. Yani bu şifre denettirme, Türkçe manasında bu şekilde söyleyeyim size. Şifre denettirdiğimiz zaman şu anki bilgisayarlarla bu işlemi yapsanız ve adamın, yani karşı kişinin, hedef kişinin şifresinde çeşitli karakterler vesaire olduğunu farz edelim. Bunu çözmesi belki yıllar, belki 100 yıl, belki 1000 yıl alır. Ama eğer ki kuantum bilgisayar devreye girerse bu çok daha kısa bir sürede çözülecek. Yani bu da ne demek oluyor? Bir nevi bir güvenlik açığı oluyor. Tabii ki o zaman şöyle de bir durum olabilir. Bu bilgisayarlar çıktığında şifreleme metotları değişir, o değişir, bu değişir. O günkü koşula yine ayak uydurulur. Muhtemelen böyle bir durum da olabilir. Şu an olabilir diye konuşuyoruz çünkü bunların hiçbiri tamamıyla yapılmış şeyler değil. O yüzden ben olabilir diye konuşuyorum. Ve size şunu da açıklamak isterim. Bu da yine benim yazılım işiyle de uğraşmamdan kaynaklı bir şeydir. Bu bilgisayarlardaki bitlerde 0 ve 1'ler mevcuttur demiştim makale içerisinde. Bu 0 ve 1'ler yazılım ve programlama bilen kişiler bunu anlayacaktır. True ve false'tur. Yani bir nevi doğru ve yanlış diğer karşılığı. Bunu nerede kullanırız? Mesela ben PHP'yi kodladığım için oradan örnek vereyim. Bir şeye if deriz, yani eğer deriz. İşte şu sayı gelirse burayı, bu sayı gelirse burayı veya devam ettirirsin, else if dersin, şurayı dersin, belirtebilirsin. Bunlar hep 0, 1, 0, 1, 0, 1'dir aslında bir nevi.
Bunu kuantum bilgisayar hepsini bir sıfırda, bir birde, bir sıfırda, bir birde, sıfırda, 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 birde, 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 yani bunun birçok olasılığını sıfırlara ve birlere dağıtabiliyor ve daha hızlı işlem yapıyor. Yani bir nevi ön bellekleme gibi düşünebilirsiniz. Ben bunları açıklıyorum. Tabii de bu gerçekte kullanıma geçtiğinde bu mantık üzerinden ilerleyeceği için bu mantığı söylüyorum. Sıfırlarda mesela olan bir çözümü ele alalım. Çözüm bulunmuştur. Onun ön belleğinden o çözümü direkt alabilirsin kuantum bilgisayarda. Ama 0-1 mantığıyla günümüz bilgisayarlarında böyle bir ön bellek olmadığı için çok önceden çözülmüş dahi olsa onu geriye alamazsın gibi bir durum oluşturur burada. Neyse, daha fazla kafanızı karıştırmayayım. Kuantum bilgisayarlar gerçekten bizlerin de kullanımına sunulabilecek dereceye geldiği zaman büyük bir devrim yaratır. Normal bilgisayarlar zaten tarih olur o dönem ve kuantum bilgisayarlarda kullanılmaya başlar. Evet, yani biraz kafanızı da karıştırmış olabilirim ama dediğim gibi yazılım mantığını da araya size bilgi olarak vermek istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.